Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli seyirciler, bugünkü konumuz emekli maaşı. Evet, doğru okudunuz, kapta E-Devlet'e girene soğuk duş. Ne oldu ne bitti? Emekli maaşlarda bir değişiklik var değerli seyirciler. Sonuna kadar haberi izlerseniz bütün bilgileri almış olursunuz. Ve elimde bu imkan varken ben de İsviçre'de yaşadığım için size de İsviçre emekli sisteminden detaylı biraz bilgiler vermek istiyorum. Bakın İsviçre'de nasıl oluyor, nasıl bitiyor ve inanıyorum ki çoğunuz diyeceksiniz, belki de %100 hepiniz diyeceksiniz, bu miktar parayla İsviçre'de yaşanılmaz. Ama ona biraz sonra geliyorum. Şimdi değerli vaktinizi kaybetmeden hemen habere geçiyorum. E-Devlet'e girene soğuk duş. Emekli maaşları yeniden hesaplandı. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK E-Devlet üzerinden hizmet verdiği emekli aylık bilgisi hesaplama modülünde değişikliğe gitti. Enflasyon nedeniyle hesaplama sisteminin değiştiği uygulamada emekli adayları geçtiğimiz ay başvurmaları halinde alacakları maaştan çok daha düşük tutarlarla karşılaşarak duruma isyan etti. Türkiye'de görülen yüksek enflasyon milyonlarca emeklinin maaşını eritirken alım gücünü kaybedenler arasında emekli adayları da yer aldı. SSK ve Bağkur emeklileri için E-Devlet üzerinden hizmet veren emekli aylık bilgisi hesaplama sisteminde değişikliğe gidilirken güncellenen modülde verilen yeni rakamlar milyonlarca emekli tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Maaşın %30'u buhar oldu. Rakamlara hemen biraz sonra geleceğiz değerli seyirciler. Yalnızca bir ay önce söz konusu sisteme giren bir emekli adayı maaşını hesaplayarak emeklilik başvurusu yapması halinde alabileceği rakamı görmekteydi. Aralık ayında gösterilen rakamın Ocak ayında emeklilere yapılan zamla birlikte artmasını bekleyen emekli adayları sorgulama sayfasında emekli maaşlarında %30'u bulan bir kayıp yaşandığını gördü. Enflasyonun faturası yeni emeklilerden çıkarılıyor. Sosyal güvenlik uzmanları istenmeyen bu durumun hali hazırda yürürlükte olan çarpık emekli maaş hesaplama sistemi nedeniyle kaynaklandığını belirtilirken aylık bağlama oranının yüksek enflasyon karşısında yeni emeklilerin maaşlarını eritmeye devam edeceğine dikkat çekti. Uzmanlar Aralık ayında yapılacak emeklilik başvurusu ile Ocak ayında yapılacak emekli başvurusu arasında %30'luk oynamayı adaletsizlik olarak değerlendirirken SGK uzmanı Özgür Erdursun bu durumu somut bir örnekle rakamlar üzerinden açıkladı. Örneğin Aralık ayında maaş hesaplama sistemine bakan bir emekli 31.761 TL emekli maaşı görüyor olsun %4'e ek ödeme ile birlikte bu maaş 33.031 TL'ye çıkıyor. Aralık ayında başvuru yapması halinde bu tutara %15,75'lik enflasyon zamı yansıtılmış olacak ve alacağı maaş 38.233 TL'ye ulaşacaktı. Ancak söz konusu enflasyon farkı yeni emekli olacaklar için geçerli olmadı. Yani emeklilik başvurusunda yalnızca bir aylık süre farkı maaşın %30 oranında azalmasına neden oluyor. Evet değerli seyirciler, beni buraya kadar seyrettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Tekrar beğendiyseniz bir like verirseniz, biliyorum haberi beğenmediniz ama beni beğendiyseniz bir like verirseniz, abone de olup bana destek olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bilmeyen vatandaşlar var, gurbetçiler var. Onun için ara sıra bunu dile getiriyorum müsaadenizle. Peki şimdi diyeceksiniz, İsviçre'de nasıl oluyor? Değerli seyirciler, İsviçre'de 3 çeşit emeklilik sistemi var.
Üçüncüsü mecbur değil ödenmesi. Ona şimdi hemen biraz sonra geleceğim. Bir yerde iş yerinde çalıştığınız zaman ilk günden itibaren AFAV, birinci emeklilik deniyor buna. Maaşınızdan kesiliyor. Sizden kesildiği kadar da %5 civarında bir miktar bu maaşınızdan. O kadar da işveren ödüyor. Bu kasada birikiyor senelerce mecbur. 25 yaşından sonra pansiyons kasa var. Bu da bir emeklilik kasası. Bazı şirketler bunu 20 yaşından başlıyorlar ödemeye. Tabii ki kasanda o zaman daha fazla paran oluyor. O başlamazsa 25 yaşında mecbur ödemeye. Orada da %5 mi %6 mı ne bir miktar para kesiliyor. Ve o birikiyor. Üçüncüsü de sen kendin bankada bir hesap açtırıp senede şu anda 7.240 lira mı oldu? Oraya bir ödeme yapılıyorsun senede bir kere. O ödediğin miktarı vergiden düşüyorsun. Vergide normal bir işçide 1500, 1800, 2000 frank az vergi ödüyor. Yani vergiden biraz kurtarmış oluyor ve o parayı 65 yaşından evvel çekemiyorsun. Çekebilirsin, şöyle çekebilirsin: bir daire alırsan, bir arsa alırsan, bir iş yeri açarsan, belgeleri getirirsen o zaman o parayı oradan çekebilirsin. Pansiyons kasada öyle. Oradan da para çekebilirsin. Eskiden bütün hepsini çekebiliyordun ev aldığın zaman. Şimdi de ona da bir kural geldi. Maalesef hepsini çekemiyorsun. Ama şimdi fazla detaylara girmek istemiyorum. AFAV birinci emeklilik maaşı ne dersiniz acaba? Kaç para alıyor? Bir kişi yalnız yaşayan birisi maksimum, yani en yüksek senede 80.000 franktan fazla para brüt maaşı olması lazım. Ondan aşağı azsa, yani ortalama seneleri söylüyorum şimdi, daha az oluyor tabii ki. 80.000'den yukarı devamlı her sene maaşı 80.000'den üstteyse, tek kişi evli değilse 2.520 frank alıyor. Bir kişi 2 odalı bir evde oturdu mu değerli seyirciler, en ucuz ev, yani en kötüsü 1000 frank. Yani şöyle güzel bir, normal, güzel değil, normal bir dairede, bir ortamda oturmak istiyorsanız en az 1500-1600 lira alacağınız 2520. Bakın geriye ne kaldı? Yani faturalara yetmez. Mecbursunuz pensiyons kasa, yani orada para olması lazım. Yoksa İsviçre'de açsın. Peki bu adam evliyse hanımınla beraber maksimum 3780 frank alıyor. Ama 2 kişi. Hastalık sigortasını kendin ödüyorsun. Emeklilerin senelik vergisi de var, unutmayalım. Yani bu paraya bir de vergi alıyor. Bu 2520 frankı sana verdiyse bir o kadar da senden senelik vergi alır. Yalnız şimdi yeni bir sistem çıktı. Şükür 12. ayda 13. maaş da geliyor. Yani 12. ayda 2 kere geliyor. Ama tekrar söylüyorum, bu ister 2 kişi olsun 3780 frank, ister tek kişi olsun 2520 frank. Zaten ev kirası 1500-1600 frank alıyor. Ondan sonra o yaşta yaşlılar için sağlık sigortası, hastalık sigortası daha da fazla. Yani gaz parası, elektrik parası, telefon parası derken bu para yetmez. Vergi parası şudur budur, bu para yetmez. Mecbursun pensiyons kasada para olması mecbur yani. Orada da ne kadar fazla olursa ona göre de daha rahat yaşarsın. İsviçre'de fazla tantana etmek istemiyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. İsviçre'de tek kişi şöyle normal biraz yaşamak istiyorsanız, normal yani, fazla lüks değil. Lüks araba falan yok. Unutun bunu. BMW falan yok. En az 5000 frank. En az 5000 frank geliriniz olması lazım net. O zaman yani her gün öyle lokanta yok yani. Onu da unutun. Şimdi değerli seyirciler, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. İsviçre'den de biraz bilgiler aldınız. İnşallah
İsviçre haberleri de beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz bir like verirseniz sevinirim, gurur duyarım. Hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.